Evet, sıcacık pişti, fırından çıktı. Ekşi mayalı tam buğday ekmeğimiz. Benim böyle ekmek ve börek çarşafım vardır. Ben bayılırım beyaz çarşafa sarmaya. Ekmek ve börekleri. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere ekşi mayalı tam buğday ekmeğinin faydalarını anlatacağım. Ama hiç duymadığınız faydalarını anlatacağım. Çünkü birçok kaynaktan araştırdım. Çok önemli. Hayatımızı bir ekşi mayalı ekmekle değiştirebiliriz. Çünkü ekmek her gün yediğimiz bir besin. Arada sırada almamız gereken bir şey değil. O yüzden videomun sonuna kadar mutlaka izleyiniz. Şöyle de saralım, sıcak dursun. Birazdan devam edeceğim. Hem zayıflamak istiyorum hem de karnım tok dursun diyen arkadaşlar, şu grafiğe bakar mısınız? En üstteki yediğiniz şekerli gıdaların kana karışma düzeyi. Kaç saatte kana karışıyorlar ve kaç saatte kandan ayrılıyorlar. Orta düzeydekiler ise beyaz ekmek, en alt seviyedeki olan yani 4 saate kadar sizin tokluğunuzu koruyan ise tam buğday ekmeği. Örneğin 500 kalorilik bir beyaz ekmekle 2-3 saatte acıkıyorsanız 500 kalorilik bir tam buğday ekmeği ile 3-5 saat süresince acıkabiliyorsunuz. Buradan anlaşılacağı üzere açlık krizlerinizi dindirmek için, engellemek için öğünlerde tam buğday ekmeği yemeniz gerekiyor. Ve aynı zamanda zayıflamanıza da dört dörtlük yardımcı bir besin. Şimdi gelin beraberce tam buğday ekmeği ile beyaz ekmek arasındaki vitamin mineral farklılıklarına bakalım. Kepek. Tam buğday ununda 14 iken beyaz onda 0,1. Ruşeym yani buğdayın özü. Tam buğday ununda %2,5 iken beyaz unda 0,1. Nişasta. Tam buğday ununda %70, beyaz unda %83. Ama şunu unutmayalım, tam buğday ununda kepek ve diğer lifleri olduğundan kana daha yavaş karışıyor. Toplam minerallere baktığımızda yüzde olarak tam buğday ununda 1,8, beyaz unda 0,6. Bunu da kendi arasında ayırdığımız zaman çinko 29'a 8, demir 35'e 13, selenyum 0,06'ya 0,02. Yani birinci söylediklerim tam buğday unu, ikinci söylediklerim beyaz un. B6 vitamini. B6 vitamini konusunda bir parantez açacağım. B6 vitamini yaşamsal kaynağımız. B6 olmadığı vakit hücrelerimiz ölmeye başlıyor. Tam buğday ununda %7,5, beyaz unda 1,4. Folik asit. Folik asite gelince yine hamilelere bebeklerin beyin gelişimi için veriliyor. Eskiden böyle bir ihtiyaç yoktu ama şimdi böyle bir ihtiyaç var. Çünkü biz beyaz unla besleniyoruz. Tam buğday ununda 0,57, beyaz unda 0,11. Arkadaşlar bu sayfada ortadan başlayacağım. Tokat Rienol. Çok önemli. Son yapılan araştırmalarda pankreas kanseri olan fareler denemek için alınıyor. Bu madde kendilerine veriliyor. %70 pankreas kanserli fareler iyileşiyor. Yani pankreas kanseri artık çözümleniyor gibi. Tam buğday ununda %32,8 bulunurken beyaz unda 5,7 var. Ayrıca bu madde insan vücudunda da kanser hücrelerini öldürüyormuş. Bu keşfedilmiş, deneyler yapılmış, bulunmuş. Şu anda bilim adamları bunu açıklıyor. Ferrük asit ise bizim cildimizin varlığını koruyan bir madde. Tam buğday ununda %5, beyaz ununda 0,4. Yine fitat fosforu, fosfor çözen maddelerden bir tanesi. Tam buğday unu 2,8, beyaz unda ise 0,1. Şimdi bu değerli varlığı açalım. Arkadaşlar ben yaklaşık 2 haftadır bu ekmekten yiyorum. Arkadaşlar bendeki gelişimi, şekerim çok düşük seyrediyor. Mide hazım sorunlarım oluyor bazen. Onu kaldırdı şu anda. Kendimi çok hafif ve rahat hissediyorum. Ama doktorların açıkladıkları fayda olarak bunları da oranlamışlar arkadaşlar. Kalp hastalıkları riskini %25 ile 36 arası. Tip 2 diyabet riskini %21 ile 27 arası. Kanser riskini 21 ile 43 arası. Obezite riskinde %47 azaltıyormuş ki obeziteyi azaltır.
Çünkü hem bağırsakları çalıştırıyor hem de acıkmanızı engelliyor. Çok az bundan hani böyle 2 dilim yediğiniz zaman öğünlerde yeterli. Çünkü tokluk hissi veriyor. Tıkanıyorsunuz. İçeride lifler şişiyor çünkü midenizde. Yavaş yavaş yemenizi de öneriyorum sizlere. Şimdi birazcık da ekmeğin tarihine bakalım. Milattan önce 4000 yılında Mısır'dan yayılan kabarık ekmek hamuru diğer bölgelerde değişik şekillerde kabartıldı. Yunanlılar ve Romalılar üzüm şırasına batırarak, Galyalılar ve İberyalılar bira köpüğü kullanarak, fakat en yaygın metot un ve su ile yoğurup hamuru bekletme, ekşitme ile oldu. Yaygın kullanım bugün bir önceki hamurdan ilave ederek ekşi hamuru uzatmak. Bu mayaların 1 yıllık, 2 yıllık, 10 yıllık, 50 yıllık olanları dahi var. Mayanın ömrü ne kadar uzun olursa kalitesi de o kadar artıyor arkadaşlar. Ben size ileriki videolarda yine buğday unu mayası yapmasını da öğreteceğim. Çok basit 3-4 günlük bir süreçte kendi kendine bekletilerek bir maya oluşuyor kendiliğinden. Ama eski mayayı kullanmak bizim işimize daha çok geliyor. Ve ben o mayayı da yaptığım zaman onun da ömrünü uzatmaya çalışacağım size gösterdikten sonra. Bu önünüzde gördüğünüz ekmek nereden baksanız bir 6000 yıllık ekmek. Ta ki 160 sene öncesine kadar Louis Pasteur 1857'de sanayi mayasını bulmuş. Mayaları fark etmiş. Yabani kültürlü mayadan normal sanayi mayasına geçirmiş. Çünkü daha hızlı ve daha ticari olduğundan, daha çok ekmek üretilebildiğinden yavaş yavaş sanayi kısmında ekşi maya terk edilmeye başlamış. Ekşi mayanın en büyük özelliği probiyotik olması. Ekmek hamurunun içerisindeki ekşi maya, unun içerisindeki zararlı maddeleri yiye yiye çoğalır, fermente olur. Ekşi mayanın içerisinde 2 tane canlı var. Maya ve bakteriler. Laktik asit salgılayan bu bakteri ekşi mayanın ana maddesidir. Böylece asit oranı yüksek olan bu ekmeklerin ömrü de uzun olur. 3 saatlik hamurla 30 saatte hazırlanan hamur çok farklıdır. Biz ekşi maya ile yaptığımız hamurları 12 saat oda sıcaklığında mayalandırıyoruz. Sonra da dolaba atıyoruz. Dolapta mayalanma durma noktasına geliyor. Ama bu organik asitler ve bakteriler çalışmaya devam ediyor. İşte ekmeğe uzun ömrünü veren de o. Bu ekmek probiyotik. Probiyotik nedir? Pro ve biyota kelimelerinden adını alır. Yaşam için anlamına gelmektedir. Probiyotikler vücut sağlığının korunmasına katkı sağlayan yararlı mikroorganizmalar olarak tanımlanır. Sindirim sisteminin düzenlenmesinden bağışıklığın arttırılmasına kadar vücuda pek çok yararlı etki sağladığı görülmektedir. Sağlıklı bir insanın bağırsaklarındaki bakteri sayısının vücudumuzdaki toplam hücre sayısından yaklaşık 10 kat daha fazla olduğu düşünülmektedir. Bağırsaklarda yaşayan yararlı bakteriler hastalıklardan korunmaya ve hastalıkların ilerlemesini önlemesine yardımcı olabilir. Bağırsaklarda yaşayan yararlı bakteriler hastalıklardan korunmaya veya hastalıkların ilerlemesinin önlenmesine yardımcı olabilir. Probiyotikler ise bağırsaklardaki bu yararlı bakterilerin artmasına, zararlı bakterilerin azalmasına yardımcı olurlar. Aynı zamanda bağırsak sistemindeki bakteri dengesinin korunmasında ve yenilenmesinde de etkileri vardır. Şimdi gelelim can alıcı soruya. Probiyotikler zayıflatır mı? Yapılan bilimsel çalışmalarda obez bireylerin bağırsak florasının zayıf bireylerden farklı olduğu sonucuna varılmıştır. Deney hayvanları üzerinde yapılan bir çalışmada ise zayıf hayvanların bağırsaklarında bulunan bakterilerin kilolu hayvanlara transfer edilmesi sonucunda kilolu hayvanlarda ağırlık kaybının olduğu görülmüştür. Bu konuda yapılan en bilimsel ve açıklayıcı araştırma 2013 yılında açıklanmıştır. Bu araştırmaya göre yağ oranı yüksek olan 200 birey 12 hafta boyunca Lactobacillus gastric probiyotiği kullandırılmıştır. Bu araştırma sonucunda bireylerin karın bölgesindeki yağların %8,5'unu kaybettikleri görülmüştür. Ancak probiyotiklerin obeziteye veya zayıflamaya kesin olumlu bir etkisinin olduğunu söylemek için daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç vardır. Arkadaşlar, benim bu ekmekle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bu ekmek kahverengi ama çok lezzetli bir ekmek. Özellikle bunun lezzetini veren benim eski maya ile yapmış olmam. Yeni mayanın tarifini sizlere vereceğim. Ancak bu 1 yıllık eski mayayı Şöhretin Dünyasına dair ismi kanalı olan arkadaştan aldım. Kendisi bana hediye etti. Kendisine buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Onun kanalına da abone olmanızı istiyorum. Çünkü çok faydalı videolar paylaşıyor.
Ekmek yapımında tekrardan unlu mayasından bahsedeceğim. Arkadaşlar bir sonraki videoda ekmek yapımı tarifi vereceğim sizlere. Bu ekmeği nasıl yaptığımı anlatacağım. Akabinde diğer bunu takip eden videolarda da ekşi mayanın faydalarından ve ekşi mayanın evde kendimiz nasıl hazırlarız, hazırlanışından bahsedeceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bildirimleri açmayı ihmal etmeyiniz. Sağlıcakla diyorum.